Selam ortaklarım, haber nasılsınız? İyisiniz umarım. Beni soracak olursanız iyi gibiyim. Asıl videoya geçmeden önce YouTube'un en fakir topluluğunun arasına katılmayı unutmayın. Bu arada cidden en fakir. Hani izleyicisi de içerik üreticisi de öyle. Bayağı sağlam oyun önerisi listesiyle geldim. Atlamadan izlenirse sevinirim. Fakat başlamadan önce bir planım var. Like butonu bize doğru gelirken... Ay, nereden çıktınız bakayım siz? Ne? Olmaz mı? Peki başka bir planım var. Bir top atacağım ve onun dikkatini çekeceğim. Sonra yaklaşınca siz de... Bu da mı olmaz? O halde son plana geçiyoruz. Evet o plan. Klasiklere dönüyoruz. Like butonu gündelik işlerini yaptıktan sonra parasını alacak ve evinin yoluna koyulacak. O yaşlı buton yemeği yedikten sonra duş alır ve de duştan sonra uyumaya gidince de siz... Artık başlayabiliriz. The Cars, Arabalar filminin ilkinin neredeyse bütün evrenini kapsayan, hatta fazlasını barındıran bir oyun. Filmi sevene tavsiye edilir. Geç. Errand to Die 2. Hani şu mobilde arabaları modifiye edip map'in sonuna yetiştirmeye çalıştığımız, aynı zamanda zombi ezdiğimiz tadımlık oyunun bilgisayar versiyonu. Biraz zaman geçireyim diyen varsa baksın. Geç. Kerbal Space Program. Kendi özel uzay gemimizi tasarlayıp atmosferden çıkmaya çalıştığımız bir oyun. Fakat sadece bununla kalan bir oyun değil. Oyun çok özel bir kaptan barındırıyor. O da... Asil kaptanımız için bir saygı duruşu. Oyun çok troll gibi dursa da fizikler ve işin gerçekliğinde oldukça gerçeğe sadık kalmış. Bu yüzden bakılabilir. Geç. Super Mario 64. Bu oyundan sadece sıradan bir oyun ya da Mario oyunu olarak bahsetmem yanlış olur. Çünkü kendisi oyun dünyasına yön veren sayılı oyunlardan ve işte sırf bundan dolayı da deneyim etmeniz gerek diye düşünüp listeye ekledim. Mutlaka oynamadıysanız bir bakın. Geç. My Friend Pedro. Dünyanın en güçlü silahıyla oynuyoruz bu oyunu. Peki o silah nedir? AK-47 mi? C4 mü? Belki CSGO'da. Balistik füzeler mi? Yani. Evet sayılır. Ama buna kadar. Muz. Kısaca oyundan da bahsedeyim. Oyun 2D platform oyunu olup hem parkur falan yaptığımız hem de hikayeli aksiyon sekansları yaşadığımız bir oyun. Geç. Life the Game. Adından anlaşıldığı üzere bir hayatı oynadığımız bir oyun. Fakat oyun sadece hayatta kalmamış. Bu oyunu bitirince öldükten sonrasını da devam oyunu yapmışlar. Ona da bakın derim. Geç. GTA Advance. GTA 2 ile 3'ün birleşmesi sonucu çıkmış gibi olan oyun. Açık dünya görev yapma mantığı yine var. Bakmak isteyen baksın. Geç. SWAT 4. Bir SWAT ekibini yöneterek operasyonlara daldığımız bir oyun. Geç. World Box. Oyunda farklı ırklar var ve biz bunları rastgele yerleştirip kaynak vererek aralarındaki savaşı seyrediyoruz. Piksel tatlı bir tasarımda bakılası bir şey. Geç. PES 2013. Oyun bir futbol oyunu fakat oyun bana kalırsa serinin en iyisidir. Çünkü kadrolar, şarkılar, spikerler her şeyi çok iyi durumda yapılmış. Oynayacak futbol oyunu lazımsa mutlaka bakın. Geç. Sims 2. Kendi Sims karakterinizle diğer eşyalarla, yapılarla ve kişilerle etkileşime girebildiğiniz tek oyunculu rol yapma simülasyonu. Geç. Dusk. Retro grafik ve bölüm tasarımıyla kafa dağıtacağınız, silah çeşitliliği de iyi olan FPS kamera açısından oynanan aksiyon shooter oyunu. Geç. Dead by Daylight. Çok oyunculu korku oyunu arayan varsa ve aradığı oyun iyi değil de ortalama bir şey olsa da bir deneyim edeyim kafasındaysa bakabilir bu oyuna. Geç. Kids. Bu oyunu cidden nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Çünkü asıl amacı ve çıkaracağınız anlam kelimenin tam anlamıyla oldukça garip ve farklı. Ne demek istediğimi eminim oynayınca anlayacaksınız. Geç. Call of Duty 1. Oldukça bilindik ve eski bir oyun ama idare eder bir oyun. FPS kamera açısından oynadığımız aksiyon oyunu. Geç. The Man. Bir seri katilden kaçtığımız... Dur bir dakika. Hop! Bu yazıyı kim yazmıştı beyler? Bu yanlış yazılmış. Nasıl ne yanlış ya? biraderim? Bu oyun böyle bir şey değildi. Tamam yeniden yazalım. Hallederim getir. A few moments later. Bir seri katil olduğumuz, aslında tam olarak seri katil de değiliz. En iyisi bir daha düzeltelim şunu. Ne? Düzeltmek mi? Many months later. Oyun gerilim temasında ama ne olduğunu ben de çözemedim. O yüzden geç. Total War Medieval 2. Strateji fethetme oyunu sevenlerin ilgisini çekeceği bir oyun. Geç. Valiant Hearts The Great War. Birinci Dünya Savaşı'nda geçen bir maceraya çıktığımız enteresan tarzda bir oyun. Geç. Aerial Knights New Real. 2'de parkur ve hızlı olmanız gereken bir oyun. Bak grafikleri de piksel ila retro tarzının harmanlanmış ortalama hali güzel. Geç. Oli Oli World. Kaykay kullanarak parkur yaptığımız aksiyon da barındıran platform oyunu. Geç. We become what we build.
Eğer medya ya da basın ne işe yarar ve haberlerin ne olduğunu nasıl işlediğini anlamak istiyorsanız kesinlikle bakın. Geç. Stephen Sasuke Rule. Kelimenin tam anlamıyla sosis pişirme oyunu. Geç. Tales of Ares. Aksiyon rol yapma oyunu olsun. Hikayesi idare eder. Vuruş hissiyatı ortalama bir şeyde olsa yeter diyorsanız buyurun. Geç. Dungeon of Drake. 100 seviyesi olan hikaye bulmaca oyunu. Geç. Unmetal. Piksel tasarımında olan mizahlı bir gizlilik oyunu. Evet, tam olarak tanım değilebilecek bir şeydi bu. Geç. Stray. Kedi simülasyonu oyunu da sayılır. Fakat diğer simülasyonların aksine oldukça prodüksiyonlu ve bir hikayesi olan oyun. Zaten son zamanlarda da oldukça revaçta olan bir oyun. Mutlaka denk gelmişsinizdir. Geç. Neon White. Parkur yaptığımız, FPS olarak deneyimlediğimiz bir sanat oyunu. Geç. Here Story. Sorgu videolarını izleyerek dedektiflik yaptığımız bir oyun. Geç. Cult of the Lambs. Çok şirin fakat şirin olduğu kadar şeytani canlılarla tarikat örgüt tarzı bir şeyler kurduğumuz bir oyun. Geç. Tetris Parabox. Kutuların içine koyarak sonra iterek sonra tekrar koyarak oynadığımız farklı bir puzzle sayılacak oyun. Geç. Wilderman. Sırasıyla oynadığımız şu vurmak için diğerini beklediğimiz oyunlardan, farkı ise teması antik çağ. Geç. Hammerland. Hem bilgisayarda hem de mobilde olan bir oyun. Hayatta kalmaya çalıştığımız açık dünyalı bir oyun. Geç. Outer Wilds. Açık dünyada geçen daha çok keşfe dayalı bir oyun. Geç. Chicory A Colorful Tale. Boyama oyunu fakat aynı zamanda bir hikayesi de var. Geç. Death Trash. Hikayeli aksiyon oyunu, geçtiği evrende oldukça kaotik bir yer. Geç. Superliminal. Bir perspektif oyunu, farklı bakış açısı kazandırabilecek bir oyun. Oldukça da uğraşılmış bir oyun. Yani baştan sağma değil, bu yüzden bakınılabilir. Oyunun içeriğinden de bahsedecek olursak, küçük şeyler büyük, büyük şeyler ise küçük olabiliyor. Şimdi bir dakika, konuyla alakasız ama bu küçük değil, orta boy, hatta oldukça büyük. Geç. Nurkov. Atmosferli hissi alıp götürecek, tıklayarak oynadığımız macera oyunu. Geç. Street of Rage 4. Ortalama bir hikayesi ve oynanışı var. Grafikleri de tam çizgi roman kafasında, çok güzel. Geç. Crucible. Oyun bir oyun içinde oyun tarzı bir şey ama normal olanlardan değil, farklı bir şey. Ne dediğimi tam olarak anlamak için oynamak gerekli. Geç. Crypt of the Necrodancer. Hem dans oyunu hem de zindan oyunu harmanlanması olacak bir şey lazımsa artık aramaya gerek yok. Geç. Boomerang. Sıradan korku yerine biraz da farklı tarzlarda korku oyunu olsun diyenler varsa bu psikolojik korku oyununu alsın ve oynasın. Geç. The Messenger. Ninja oyunu fakat zamanda yolculuk yapabileninden. Geç. Overcooked 2. Arkadaşlarla oynanabilecek servis oyunu. Geç. Death Grips. Dedektif olup katili aradığımız FPS kamera açısından oynanan korku oyunu sayılacak bir oyun. Geç. Forgotten End. Kaybolmuş, kimsesiz eşyaların olduğu bir dünya ve tam olarak konusu bu olan bir hikaye. Geç. The Outer Worlds. Bilim kurgu sevenlerin hoşuna gidecek, hikayesi de gayet güzel sayılacak, keyifli yazılmış bir oyun. Geç. Disco Elysium The Final Cut. Oldukça özgün ve diğer rol yapma oyunlarından farklı bir oyun. Geç. Untitled Goose Game. Oldukça bir fırlama ördeği kontrol ettiğimiz bir ördek simülasyon oyunu. Geç. Grise. Bir oyun değil de sanat arayan varsa baksın. Geç. Katamari Damacy Rerule. Oldukça absürt ve top olan bu oyun kendine her şeyi yapıştırıp top yapıyor. Geç. Tunic. Gizem ve bulmaca çözme oyunu arayan varsa aynı zamanda oynanışı da oldukça zor, daha doğrusu zor değil, çıldırtan cinsten. Geç. Escape PC-1 Hagrid. Harry Potter sevenleri özel olarak ilgilendirecek aşırı troll bir oyun. Ne dediğimi oynayınca anlayacaksınız. Geç. West of Looting. Rastgele gelişen olayların olduğu vahşi batı temasını işleyen bir oyun. Geç. Sally Face. Protez yüzlü karakterimizle oldukça kötü ve karamsar bir hikaye geçmişiyle oldukça mutlu ve diğer kişilerle bağlı bir hikaye deneyim ettiğimiz farklı ve alışılmış dışı bir oyun, bakınılabilir. Geç. Evil Boy. Platform macera oyunu olup hikaye ve müzik olarak ortalama bir şey. Geç. BAFTA. Böyle fizik, kural, herhangi bir mantık aramadan oynanmalık gerilim oyunu lazımsa hiç bekleme, hemen başla. Geç. Moving Out. Arkadaşlarla oynanmalık oldukça eğlenceli bir oyun. Olabildiğince psycho taşımacılık oyunu. Geç. Dead Flush. Oyun bir korku oyunu fakat biraz farklı bir korku oyunu. Keza oyunun korku bölümü lavaboda. Geç. Clisty. Bölüm tasarımının ve kontrollerin oldukça iyi olduğu türünün güzel örneklerinden. Geç. Ludwig wants a muffin. Kafadan kollu bir karakteri yöneterek Muffin adlı bir yiyeceğe ulaşmaya çalıştığımız tadımlık bir oyun. Geç. What Remains of Edith Finch. Karakterimizin kendi aile bireylerinin nasıl tek tek kaybettiğini tanıklık ederek öğrendiğimiz bir oyun. Geç. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder Revenge.
Piksel ve daha çok 90'lar kafasının tasarımında olan Ninja Kaplumbağalar aksiyon oyunu arayanlara tavsiyedir. Geç. Disco Elysium. Seslerle tartışarak ilerlenilen bir oyun, RPG tarzının farklı bir temasında olmuş. Geç. Kingdom Come Deliverance. Gerçekçi oynanışlı ortaçağ sevenlerin hoşuna gidecek bir oyun. Geç. We Happy Few. Hayatta kalma oyunu olup idare eder seviyesinde öylesine oynanılacak bir oyun. Geç. Heartbeats. Vahşi Batı temasında sıra tabanlı bir oyun. Geç. Europa Universals 4. Çok detaylı ve çok üst düzey bir strateji oyunu. Geç. Lies or Sweet Larry. Kelimenin tam anlamıyla karşı cinse ayartma oyunu. Geç. Outward. Eğer beni içine çekecek bir dünyası olan RPG oyunu lazım diyenlerdensiniz, bu oyuna bakın derim. Alışması bile çok uzun zaman alıyor. Yani bayağı oyalar sizi. Geç. Payday 2. Banka soygunu oyunu, oldukça da eğlenceli, çok oyunculu oyun. Geç. Hacknet. Eğer bir hacker olmak nasıl bir şey diye merak ediyorsanız buna bakın, çünkü bu bir hacker simülasyon oyunu. Geç. Enter the Gungeon. Ölüp tekrar başlayıp oynayacağınız ve katrilyonlarca silah çeşitliliği barındıran bir oyun. Geç. Attack on Titan. Zaten hali hazırda bir animesi var. Onun oyun hali, ilgileniyorsanız bakabilirsiniz. Yanlış hatırlamıyorsam da bu oyunun ikincisi de vardı. Bittikten sonra ona da bakabilirsiniz isterseniz. Geç. Skylanders Imaginators. Platform ve savaş oyunu, oynanış mekanikleri de idare eder durumda. Absürt bir şeyler lazımsa bakın derim. Geç. No IT. Piksel tasarımıyla bir aksiyon oyunu ama harbiden aksiyon. Geç. Sea Salt. Korku atmosferi olan fakat aksiyon ve strateji kafasında bir oyun. Geç. Total Overdose. Eğlenceli ve pek bilinmeyen bir aksiyon oyunu. Geç. Ghost Recon Future Soldier. Üçüncü şahıstan oynanan siper alarak savaştığımız keskin nişancı askeri olma oyunu. Geç. Transformers Devastation. Yolumuza çıkan Decepticonlarla savaştığımız bir aksiyon oyunu. Geç. Painkiller. FPS açısından oynadığımız canavar katletme oyunu. Geç. The Saboteur. Oldukça ilginç konuları işleyen açık dünya aksiyon macera oyunu. Geç. Gridfall. Rol yapma ve aksiyon oyunu olan ortalama seviyede bir şey. Geç. Stalker. Birinci şahıs nişancı hayatta kalma korku oyunu, oldukça güzeldir. Geç. Scarface. Mafya konseptini seviyorsanız mutlaka bakın. Geç. Bayonetta. Eğer Japon işi şeyler hoşunuza gidiyorsa bakmanız gerek. Çünkü Japon oyunu olmasına rağmen bile o kadar iyi durumda ki Türkiye'de bile seveni var. Japon işi de dediğim hani şu hikayede bir konuyu abarttıkça abartıp tozunu kaçırma durumu var ya. İşte o. Geç. The Adventure Pills. Oldukça sevimli ve tatlı bir konsepti olan bu oyun bir macera aksiyon platform oyunu. Geç. The Siege. Bir şeyler inşa edip sonra inşa edilmiş şeyleri de kurcalayıp karıştırdığınız tarzda bir oyun. Geç. High Life 2 Entropy Zero. High Life 2'nin en popüler modlarından biri, oldukça başarılı, hatta o kadar başarılı ki ayrı bir oyunmuş gibi listeye aldım sayın. Geç. For Hunter Foresight. Parkur yaptığınız, oynadıkça hızlanan ve map'te karşınıza çıkan engellere çarpmamaya çalıştığınız bir oyun. Geç. Bu platform ve aksiyonu güzel harmanlayıp kendi türünde ortalamanın üstüne çıkarmış. Geç. Star Sector. Bilim kurgu temasında olan aynı zamanda bir strateji oyunu. Geç. Jump King. Oyunda amaç zıplama ama doğru zıplamak, yani açısına zıplama seviyesine kadar doğru. Geç. XCOM. Sıra tabanlı bir oyun. Geç. Deadpool. Oldukça zorlayıcı bir suikastçilik oyunu. Geç. Styx. Bir goblinle gizlilik oyunu oynadığımız, goblin'i yönettiğimiz hoş bir oyun. Geç. Footstep. Aşırı geyik bir oyundur. Bayağı ortalama seviyesinde oynanış mekanik ve müzikler barındırsa da birazcık dalgasına oynanır. Geç. Asura's Wrath. Yine anime sevenlerin çok seveceğini düşündüğüm bir oyundur. Geç. Golfing Over It. Bir golf topunu kontrol ettiğimiz dünyanın en zor oyunlarından birisi. Yani kriz geçirmek isteyenler. Buyurun lütfen siz önden. Geç abi. Geç. Geç. Nun Surreal Game. Gerçekliliği sorgulamak, aynı zamanda biraz vakit geçirmek için birebir bir oyundur. Pek aman iyi bir oyun değil ama anlattığı şey ya da teması ortalama sayılır. Geç. No Sneak Hotel. Bir korku gerilim oyunu, FPS kamera açısından deneyimlediğimiz, neredeyse hiç jumpscare barındırmayan bir oyun. Geçme. Çünkü sonunda bitti. Videonun daha sonuna geldik. Umarım video işine yaramış ve biraz da olsa eğlenebilmişsindir. Aradığın tarzda bir şeyi videoda bulamadıysan ya da daha fazlasını istiyorsan kanalda daha fazlası mevcut. Tabii benim de bir isteğim var. Yorumlara en sevdiğin oyunu yazar mısın? Sadece merak ettim. Hadi oldu o zaman. Yeni videolarda aynı adreste, yani burada tekrar görüşmek üzere. Bay bay.